Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraberce güzel bir bere yapıyoruz. Keyifli seyirler. Şişime 71 adet ilmek attım ve şuradaki bir ilmeği fazladan atma nedenim de şu arkadaşlar. Buradaki ilmeği sağdaki şişime geçirirken soldaki ilmeği de ilk ilmeği de onun üstünden geçirerek şöyle bir çaprazlama yapıyorum. Onu da sağdaki şişime geçiriyorum ve buraya işaret alıyorum. Şu an buraya işaret almama gerek yok. Şu ipimi işaret olarak kullanacağım. Birazcık yürüdükten sonra yukarıya doğru çıktıktan sonra devam edeceğim işaretlerimi yenilemeye. İlk ilmeğimden başlayarak da başlıyorum örmeye. 2 ters, 2 düz yaparak bereme, şapkama, lastiğe geçiyorum. 2 ters, 2 düz. Ve bir sıra ördükten sonra tekrar şurada ne yapacağımızı gösteriyor olacağım. Burada sıramı bitirdim. 71 ilmekle başlamıştım. Sondaki 2 ilmeği tek örerek lastiğimi tamamlıyorum. Yine burada sonuncu ilmeğim benim düz oldu. Baştaki ilk ilmeğim de düzdü. Ve ben yaklaşık bir 5-6 santim ördükten sonra devam edelim. O noktada karar vereceğim. 2 ters 2 düz mü öreyim yoksa üzerine bir örnek kurabilecek miyim onu deneyeceğim. Biliyorsunuz misinaya yeni başladım ve henüz örnekli bir şey örmediğim için de bir deneme yapacağım. Size de anlatıyor olacağım. Beremi 6 santim kadar ördüm ve şimdi burada şişimi değiştireceğim ve üst sırada buluşalım. Evet, beremiz devam ediyor. 70 ilmekle başlamıştım. 2 ters 2 düz yapmıştım. Aslında bir 71 ilmekti ama daha sonra 2 ters 2 düze yapmaya karar verdiğimde lastik bölümünü burada bir tanesini 2 alarak 70'e indirdim. Ve daha sonra burayı lastik bölümünü 6 santim ördükten sonra kalın bir şişe geçtim ve kalın bir şişe geçtikten hemen sonra da ne yaptım arkadaşlar? 2 ters 2 düzlerim devam etti ama 2 tersten sonra 4 düz, 1 ters, 4 düz, 1 ters, 4 düz, 1 ters yaparak buraya bir saç örgüsü yapmaya karar verdim. Tekrar söyleyeyim. 2 tersten sonra 4 düz, 1 ters, 4 düz, 1 ters ve 4 düz ördüm ve tekrar 2 ters yaparak burada yaklaşık olarak hemen sayayım 2 4 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 tane ilmeği saç örgüsü yapacağım bölüme ayırdım. Diğer taraflar hala 2 ters 2 düz şeklinde devam ediyor. Burada ben hemen burayı da sayayım, beraber sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. sıradayım. Şimdi 7. sırada ilk olarak saç örgümüzün burgusunun bir tarafını yaparak başlayacağız. Bu 3 tane sütunumuz var. Bunlar birbirleriyle yer değiştirerek saç örgüsü görünümünü elde edeceğiz. Bunun için hemen 2 ters 2 düz örerek geldim. Ve burada hemen şurada da 2 ters 2 düzüm var. Onları da öreyim. Misinaya hala tam alışabilmiş değilim. Misinalı şişe. Hala böyle elimden kayacak ve sökülecekmiş gibi geliyor. Tutarken zorlanıyorum. Daha henüz 3-4 saat oldu. Dilerim alışırım ve hızlanırım. Bütün gün bununla uğraştım. Gerçi bir tane de güzel bluz başladım. O da var. Onu da es geçmeyeyim. Şimdi burada bir tane misinalı şiş ucuna şuradaki 4 ilmeğimi alıyorum. Ve
şuradaki ters ilmeğimi de alıyorum. 5 tane ilmek almış oldum. Bunu kenarda tutuyorum. İster şimdi bu noktada, ister önce bunu arkadan örün, ister şu şişimizi arkaya geçirin, önden örün. Burayı nasıl istiyorsanız öyle örün. Ben önden öreceğim. Burgumun dışa doğru dönük dönük olmasını istiyorum çünkü. 1, arkadakiler de çıkmasın. 2. Bunların özel aparatları var arkadaşlar. Böyle çengelli iğne tarzında. Öyle bir şeyleriniz varsa çok kolay olacaktır. Ben almadım. Öyle bir şeye gerek duymadım. Bugüne kadar iki şişle yapıyordum ve zorlanmıyordum. Şimdi bugün ilk kez misinalı şişle uğraşıyorum. O yüzden buna geçirdim. Elim alıştıkça daha kolay yapacağım. Ama misinalı şişin de şöyle bir avantajı var. Fark etmişsinizdir, şiş örgülerinde ben burada masada size video çekerken çok zorlanıyordum. Tak tuk tak tuk her yere vuruyordu. Kameraya vuruyor, ışığa vuruyor, masaya vuruyor. Yani gerçekten zorlanıyordum. Bu çok iyi oldu. Şu an misinada ses çıkarmıyor değse bile masaya. Şimdi görüyorsunuz, ilk burgumuzu şöyle göstereyim, yaptık ve bu şişime tekrar küçük şişimden aldığım ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Yine 4 tane düz öreceğim. Burada şunu hatırlatayım, ben de iyi ki hatırladım. Burada ilk ördüğüm ilmeği ters öreceğim. Aradaki tek ilmeğimiz vardı ters olan, onu da almıştık hatırlıyorsunuz. O yüzden ilk ilmeğimi ters ördüm. Diğer 4 tanesini düz örüyorum. Ve burada 4 taneyi ördüm. Şurada 1 2 3 taneyi örmüşüm. Hemen şunu da öreyim. Ve geldik buradaki tersimize. Şurada bir tersimiz var. Onu örüyorum. Tersine yapıyorum onu tabii ki. Ve diğer kalan 4 tane düz ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. Onlara henüz vurmuyoruz bu sırada. Şöyle bir açarak size göstermek istiyorum. Şurada 2 tane dörtlüyü yer değiştirerek burgu yaptık. Arada almış olduğumuz düzü ters, diğer kalanları düz ördük ve burada kalan 5 ilmeğimizi de bir tanesini ters, 4'ünü düz ördük. Şimdi ben yine 6 sıra devam ettikten sonra bir sonrakinde de şuradaki buraya geçirdiğimiz dörtlüyle şurada vurmadığımız dörtlüyü vurarak saç örgümüzü İlk saç örgüsü kısmını yapacağım. 6 sıra örüyorum ve geliyorum. 6 sıra daha ördüm ve geldim. Şurada ilk vurarak yapmış olduğumuz burgumuzun güzelliğini görüyorsunuz. Şimdi burada da aynı şeyi tam tersine yapacağız ve saç örgümüzün ikinci aşamasını gerçekleştireceğiz. Hemen nasıl yaptığımıza geçelim. Şurada bir küçük hata yaptım. Bunu düzeltmem lazım. Burada bu ilk dörtlü bölümü örmeyecektim. Yanlışlık oldu. Hemen geri söküyorum orayı. Orayı yer değiştirdikten sonra örmem gerekiyor. Şimdi yine bunu alıyoruz. Yedek olan şişimi alıyorum. Burayı çatal iğneye de alabilirsiniz veya başka tığa da alabilirsiniz. Şimdi bakıyorum şöyle. Şunu da alıyorum. 5 tane ilmek aldım. Öndeki ters ilmeği de aldım. Çünkü burada bir tane ters ilmeğimiz var. Şöyle göstereyim. Burada
ters ilmeğimiz var. 4 tane düz ördüm. Ters ilmeğimizi ördüm. Şimdi burada şu şiştekiler bu sefer önden doğru gidecek. Arkadan ben diğer bölümü örmeye başlayacağım. Önce bunu bir tane ters örmüştüm. Düzünden gidiyorum. Karıştırmayayım ben burayı. Devam ediyorum. 4 tane düz yapıyorum. Arkadaki şişimdeki ilmekleri örüyorum. Öndeki duruyor. 2 3 4 bir tane de ters ilmeğimizi örüyoruz. Evet. Şimdi burası bu tarafa geçti. Şu yedek şişime aldığım ilmeklerimi tekrar sol elimdeki şişime geri aktarıyorum. Ve şimdi onları öreceğim. Burada ters ilmeğim var. Düz öreceğim. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 ve sonda 2 tane ters örüyorum. Ve devam ediyorum. İki ters, iki düz örgülerle devam edeceğim. Şimdi şurada hemen size saç örgümün ikinci aşamasını göstermek istiyorum. Kamerama da sığıyorum. Şöyle bir bakayım. Şu ilk 6 sıradan sonra yapmış olduğumuz bölüm şurası. İkinci 6 sıradan sonra şuradan itibaren saydığımız bölüm burası. Şöyle bir 6 sıra sonra tekrar bu taraftaki ilk işlemi yapacağız. Sonra 6 sıra sonra tekrar bu işlemi yapacağız. Şimdi pek gözükmüyor ama bir 6 sıra sonra buradaki saç örgümüz daha güzel gözükecek. Bir 6 sıra sonra ben burayı size anlatacağım ve tekrar şurayı kısaca anlatacağım. Saç örgümüz iki aşamalı. 3 tane sütunumuz var. Bir tarafını ikisini bir burgu halinde örüyoruz. İkinci aşamada da bir tarafı düz örerken iki burgumuzu, soldaki burgumuzu burarak tekrar örüyoruz. Şimdi ben devam ediyorum. 6 sıra sonra buluşalım. Geldik yine başlangıçta yapmış olduğumuz ilk burgunun aynısını yapmaya. Ve sonra diğerini de yaptıktan sonra bir ölçü yapacağım ve eğer yeterliyse devam etmeyeceğiz. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Gece vakti, sabahın kör olduğu için biraz sessiz konuşuyorum. Kusura bakmayın. Örgü sevdam yüzünden insanları rahatsız etmek istemiyorum. Şimdi şurada şunu da alıyorum. Çünkü başta burgularım var. Ve üstten doğru gittiğimiz için bu arkada kalıyor. Ve ilmeklerimi kaçırmamaya çalışarak şuradaki 4 tane düzümü öreceğim. Şuradaki bir tane tersimi de örüyorum. Ve sonra yedek şişimdeki ilmeklerimi tekrar soldaki örülmesi gereken şişime geçiriyorum ve devam ediyorum. İpimi arkaya almayı unuttum. Bir tane tersimi yapıyorum.
tekrar şuradaki bir alt bölümde 6 sıra önce vurduğumuz bölümü de dümdüz örerek devam ediyorum. Ve görüyorsunuz saç örgümüz şu an pek belli değil ama birkaç sıra sonra daha güzel olacak. Şöyle devam ediyor. Bir sıra sonra, yani 6 sıra sonra bu tarafı da yaptıktan sonra bir 6 sıra daha öreceğim ve beremin bir başımda nasıl durup durmadığına bakarak devam edip etmeyeceğime karar vereceğim. O noktayı zaten size anlatıyor olurum. O noktada buluşalım. İkinci saç örgümü de yaptım burada. Şöyle şuradan şuraya kadar bir, buradan buraya kadar da iki. Ve şimdi şurada başta yapmış olduğum iki ters iki düz işlemi şurada tekrarlayacağım ve yavaş yavaş şapkamız bitiyor. Şurada iki tersim zaten var. İki düz yapıyorum. Tekrar iki ters. Tekrar iki düz. Saç örgüsü bölümümüz bitiyor. Ve bundan sonra da bu iki ters iki düzleri teke indireceğiz. Bir ters bir düze indireceğiz. Kesme yapacağız. Ve şurada bir yanlış yaptım. Hemen bunu düzelteyim. Bu da düz olacaktı. Ondan sonra da birkaç sıra ördükten sonra ipimi koparmadan bir iğne yardımıyla bütün ilmeklerimin içerisinden geçeceğim ve büzdürüp şapkamızı bitireceğiz. İçeriden toparlayıp güzelce sıkılaştırdıktan sonra şapkamı bitiriyor olacağım. Şimdi şurada geldim, artık ne yapıyorum? Bir ters bir düz yapmam gerekiyor artık. İki tersi topluyorum, bir ters yapıyorum. İki düzü topluyorum, bir düz yapıyorum. Böyle böyle toplamda 3 ya da 4 sıra ördükten sonra şapkamı bitireceğim. O noktada tekrar buluşalım. Şimdi hemen ne kadar yüksekliğe ulaştı beremiz bakalım. 24 santim, tam da burgulu yerinden ölçüyorum. Şöyle düz yerinden ölçeyim. 24,5 santim. Bu benim için yeterli bir yükseklik. Hemen şurada bir sıra başka bir misinalı şiş ile ördüm. Çünkü artık bir ters bir düzdeyiz ve benim misinalı şişim yetmedi. Bir sıra daha ördükten sonra mümkünse de ince bir misinalı şiş ile örün. Hemen şuradan bir miktar ip kesiyorum. Yün iğneme takacağım ve ilmeklerimin içerisinden geçip büzdüreceğim. Evet, birazcık burada düğüm olmuş durumdayım. Şuradan geçtiğimde tamam. Şuradaki ilmeklerimin her birinin içerisinden geçiriyorum. Ve artık misinamı çıkarıyorum.
Beremi tepesine iyice büzdürdükten sonra iğnem de çıkmış. Tekrar iğnem ile içeriye giriyorum. Buraya eğer kız çocuklarınızı yapıyorsanız pompon veya bu kürklü pomponlardan yapabilirsiniz. Veya böyle de yapabilirsiniz. Burada birazcık ilmeklerimiz küçük. Zorlanıyorum. Şöyle burada tepede bir yuva kalmayacak şekilde karşılıklı bir şekilde ilmeklerin içinden geçerek burayı kapatıyorum. Şöyle görebiliyor musunuz acaba? Burayı kapattıktan sonra da şöyle karşılıklı birkaç kez geçip ipimi sağlamlaştıracağım. Ve düğümleyeceğim. Bunu da birkaç kez yapıyorum. Yıkandıkça açılmasın. Şöyle kapatıyorum. Şöyle de bir beremiz oldu. Bu böyle küçük gözüktüğüne bakmayın, bayağı büyük. Ben bunu kendim denedim. Şu kısım bana oluyor. Şu kısmı da zaten kendi başörtüme göre yaptım. Ama çocuklarınıza göre yapabilirsiniz. Şu bölümü şöyle kıvırarak bebeklerinize kullanabilirsiniz. Bebekler için de çok tatlı olur. Yumuşacık bir şey oldu zaten. Şimdi ben şuradaki iplerimi falan toparlıyorum. Görüyorsunuz benim ilk örgüm misina ile. Şurası da başlangıç bölümüm. Gayet güzel ördüm. Gerçekten ben de kendime şu an şaşırmış durumdayım ama hem hızlı ördüm hem de yani ilk kez ören birisi için beğendim yani. Kendi kendimi beğendim. Şuradaki iplerimi temizliyorum. İçindeki düğümlerimi falan saklıyorum. Daha sonra şapkamız bitiyor. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.